Öncelikle hoş geldin. Merhaba. Merhaba, ismin ne? Petek. Kimlik ismi Sevda ama Petek. Kimliğini de değiştirebildin mi? Kimliği değiştirdim. Sevda. O zaman senin... İnanır mısın? Yani biri Sevda dese şöyle kafamı çevirip bakmam. Petek'e o kadar alışmışım ki Petek. Peki Ailem bile hareket etmediler. ameliyat olmadan önce kadınlık hormonu testine girmiş miydin? Tabii ki. Yüzde kaç çıktı? Yapıldı. Benim %150 yani. Çok 2 katı çıktı. Aşırı hormon düzensiz kullandım doktor. O yüzden mi verdiler sana bayan kimliğini? Aşırısız. Yok, bayan kimliğimi cinsiyet değiştirme ameliyatı olmadan önce zaten ben de ismimi değiştirmiştim orada. Sadece isim olarak kimlikle değiştirmiştim. Ha, kimlik alamadın yani. Cinsiyeti de değiştirdikten sonra kimliğini aldım. Ha, kadın kimliğini daha sonradan aldın. Onu daha sonra biraz Ameliyattan sonra. biraz uzun bir süreç. Bildiğim kadarıyla devletin şöyle bir faydası var. Eğer kadınlık hormonu yüksek çıkıyorsa Evet. ameliyat olmana izin veriyorlar diye biliyorum. Değil mi? Tabii ki zaten öyle. Hani direkt ameliyat olamıyorsun. Atıyorum bir silikon ameliyatı, bir burun estetiği ameliyatı direkt gidip olabiliyorsun. Ama hani bu cinsiyet değiştirme ameliyatı psikolog götürüyorsun. Tüm vücut sağlık hepsine girdikten sonra bir de tabii Devlet hastanesinde mi yapıyorlar bunu? hayır özel hastanelerde. Zaten Türkiye'de yapan iki doktor var. Ama pek başarılı bilmiyorum yani. Siz Tayland'da mı? Tayland'da. En güzel orada. Tayland ve Londra'da. Ne kadar verdiniz cinsiyet değiştirme ameliyatına? 60.000 TL. İyi para. Burada ona yarı fiyatı. Ya yapamıyorlar. 30 lira yapabilir ama yine ikinci ameliyat gerekiyor. Hatta bazen üçüncü düzeltme ameliyatları gerekebiliyor. Daha pahalıya ve daha acı çekiyorsun. Orada bir kere olup gidiyorsun. Peki şey soracağım. Ameliyattan sonra nasıl bir duygu durumda oldunuz? O ilk animasyonu güzel açma ondan sonra sürekli. Ya alışabildiniz mi duruma? Yani kendinize baktığınız zaman ay bu ne falan demediniz Zaten ya. yok. İyi ama onu ilk o zorluğu çekiyorsun. Çünkü sen olan bir şey. Atıyorum mesela ikimiz vardı. Onu beni kaybediyoruz. Bir şeyin bir alışkanlığın arasında o da öyle diyorsun ama tabii alışıyorsun. Ben çok iyi ki oldum. Kalbi olmamda gerekiyor zaten. Çok ilginç ya. Bildiğim kadarıyla bu kadınlık hormonu yüksek olan erkeklerde hamile kalabilme ihtimali de herhalde oluyormuş. İşte bir ay rahim yapıyorlar. Rahim oluyor. Tabii yaparsın bir de. Hani evlenme hamile kalamıyor. Ama şu şey vardı ya, Rüzgar Erkoçlar mıydı? Evet, o da tam tersi. Hamile bırakabiliyormuş herhalde. O da bırakamaz. Öyle açıklama yaptı ama. Hayır, yok. Hiçbir türlü bırakamaz. Vallahi öyle, Çünkü bir öyle kadınla açıklama bir yapmıştı. kadın şey olabilir mi? Bir kadının O da yapay organ yaptırmış. spermiyle, onun da spermi sonuçta onun tamam organ olabilir, yapay erkek organı yapıyorlar ama onun içinden gelen kadınsı hormonlar. Anladım. Kadın hormonu birleşti olamaz. Ha, eksi eksi, Yok. artı ile eksi gibi bir şey değil Onun yani. gibi bir şey. Asla öyle bir şey yok. O da olsun zaten. Dört. Peki insanların size yaklaşımı nasıl? Çok farklı değişiyor. Yakın akrabalarınızdan, ailenizden bahsediyorum. Ha, gördüm. Yani tabii yani herkes bir değil mesela. Ben o yandan çok şanslıyım. Herkesle görüşüyorum tüm ailem. Bu arada biraz sesli konuşabilir misin? Yani herkesle görüşüyorum tüm ailemle. Ama tabii benim gibi olmayan şanslılar da var. Mesela aileleri getiriyorum. Ortayı bulamıyorlar. Peki ailenle görüşürken yine bu halinde mi yoksa farklı kıyafetlerle mi? Yok. Böyle yani. Ne kadar değilsem yine benim olur. Yok. Bu kıyafet mesela bu şekilde ailenin yanına gider mi annenin babanın yanına? Tabii da böyle açık değil yani. Normal bir kot pantolon giyerim. Normal bir spor ayakkabı. Normal bir kız şöyle çıkıyor. Açık. Kız olsam normal adamın kız olsam öyle zaten bile karşılamazlar. Peki insanların yaklaşımı nasıl? Mesela şimdi bir erkekle bir kız konuşurken erkek biraz böyle çok fazla kibar oluyor, tamam mı? Evet. İşte yaranmaya çalışıyor. Evet. O tepki sizde de var mı? Var. İnsan bile olabiliyor. Allah Allah. Tabii. İş adamı. Var. Hayatından mutlusun yani, memnunsun. Evet. Çok. Sevindim senin adına. Teşekkür
Teşekkür ederim röportaj için.